Bu video Rus pokerinin birinci videosudur arkadaşlar. Rus pokerin nasıl oynandığını, kurallarını ve temel stratejilerini tek bir videoda işleyebilmem mümkün olmadığı için anlatmak istediklerim birden çok videoya böleceğim ve bu videolarda aşağı yukarı sırasıyla oyunun neden çok zengin seçenekleri olan bir oyun olduğunu, nasıl oynandığını, bu oyunda oyuncu sayılarına bağlı olarak kazino yani kasa avantajlarının nasıl değiştiğini, oyuncuların seçenekleri neler olduğunu, kasanın aksiyonlarını, elinize sigorta ettirmenizin temel stratejisini, ödeme tablolarını, kasaya karşı tek bir oyunculuğu oyunun temel stratejisini, kart çekme karar tablolarını ve de en önemlisi kasaya karşı çok oyunculu Rus pokeri oyununun temel stratejisini örneklerle inceleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, Cep Mühendisi YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Başlarken videomun başlangıcındaki kumar fiiliyle ilgili yazılı uyarıyı dikkate almanızı ve uymanızı önemli rica ederim. Her zamanki gibi sizden iki ricam var. Birincisi, eğer videoyu beğendiyseniz, devamlarının gelmesi konusunda da beni motive etmek istiyorsanız beğendim butonuna basmanızdır. İkinci ricam ise gelecek videolardan da haberdar olmak istiyorsanız, bu tür videolar ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmanızdır. Bu iki ricamı kırmazsanız inanın çok mutlu olurum. Bu video Rus pokerinin birinci videosudur arkadaşlar. Pokerin kökleri Çin imparatorları tarafından 11. yüzyılda oynanan bir oyuna ve daha sonra da 17. yüzyılda İran'da oynanan As-Nas isimli diğer bir oyuna kadar gitmektedir. Oyun daha sonra Avrupa'ya gelmiş ve Fransız yerleşmecilerin Amerika'ya gelmesiyle de Amerika kıtasında popüler olmuştur. 1800'lü yılların başında 2 kişilik oyunlarda kullanılan 20 kartlık poker destesi ise daha sonra 52 karta çıkarılarak bugünkü halini almıştır. Rus pokeri maksimumda Wizard of Odds olarak bilinen meşhur matematikçi Michael Shackelford'un hesabıyla 6,27 çarpı 10 üzeri 20 yani 0,627 seksilyon kombinasyona sahip, bilgisayarlarla bile hesaplanması en zor ve karışık ama buna karşılık da çok renkli ve son derece enteresan bir poker oyun türüdür arkadaşlar. Bu sayıyı kabaca şöyle hayal edebilirsiniz. 6 rakamının sağına 20 tane sıfır koyun. İşte böyle büyük bir sayı. Şimdi YouTube'da bazı insanlar görüyorum. YouTube kanalları ve binlerce de üyeleri var. Böyle bir arkadaşın videolarının birisi Rus pokerini üzerineydi. Ne anlatıyor bir bakayım dedim. Bir baktım ki açmış bir online Rus pokeri sitesini ve Rus pokeri oynuyor. Takipçilerine de diyor ki beni seyredin, seyrettikçe karşıma gelen elleri nasıl oynadığıma ve verdiğim kararlara bakın. Böylece siz de bu oyunu kısa bir zaman içinde öğrenmiş olacaksınız. Bunları duyunca gerçekten çok üzüldüm ve çok da utandım arkadaşlar. Az evvel bu oyunun kaç kombinasyonu olduğunu söyledim. Sen hiç karşına çıkan oyunların nasıl oynandığını göstererek bu oyunu anlatabilir misin arkadaşım ya? Mümkün değildir ki, olmaz. Neden mi olmaz? Olmaz çünkü bütün olası kombinasyonları gösterebilmek için senin 8 milyar kişiye aralıksız dakikada bir elden 24 saat Rus pokeri oynatman halinde bile tüm kombinasyonları gösterebilmen için tas tamam 149.115 sene geçmesi lazımdır da ondan olmaz arkadaşım. Arkadaşımıza saygım var ama herkes için kendim için de bu lafı söyleyebilirim. Doğruları konuşalım, insanları kandırmayalım, bilmediğimiz konularda da konuşmayalım diyorum. Tekrar konumuza dönelim. Bu oyunu benzersiz yapan özelliklerden bir tanesi de ileride göreceğimiz gibi oyuncunun sadece kendi kartların değil, arzu ettikleri takdirde açar değerde olmayan kasanın da elini kasaya kart çektirerek iyileştirebilme ihtimaline sahip olmalarıdır. Şimdi devam etmeden evvel gelelim Rus pokerinin kasino yani kasa avantajına. Bu oyun bir kurpiye karşısında maksimum 4 oyuncuyla oynanır. Enteresandır, hemen hemen bütün kazinolar bu oyun oynanırken oyuncuların ellerindeki kartları ve hatta kart değişimlerinde çektikleri kartları birbirlerine göstermelerine müsaade ediyorlar. Bunu yapmalarına sebep her ne olursa olsun bu durum oyuncuların yani bizlerin lehine bir kasa avantajı yaratıyor arkadaşlar. Bakın, masada krupiyeye karşı tek bir oyuncu olduğunda değişen hiçbir şey olmuyor. Neden olmuyor?
Çünkü oyuncu sadece kendi kartlarını görüyor. Bir de tabii Croupière'nin açık olan tek kartını. Ama masada oyuncu sayısı arttıkça durum oyuncular lehine değişiyor. Şöyle ki bir oyuncu Croupier'e karşı tek başına yani tek box'ta oynadığında eksi %2,02 olan kasa avantajı 2 oyuncu olduğunda eksi 0,22'ye düşüyor. 3 oyuncu olduğunda kasa avantajı artık eksi bir değer değil, yani oyuncular avantajlı duruma geçiyorlar ve kasa avantajı artı %0,41'e geliyor ve nihai olarak da 4 oyunculu masada ise kasa avantajı daha da artıyor ve oyuncular lehine artı %1'e yükseliyor. Yani artık uzun vadede kazino değil, siz oyuncular avantajlı oluyorsunuz. Ama işte temel strateji diye de bir şey var değil mi arkadaşlar? Oyunu doğru oynamalısın. Bu oyunda gereksiz olabilecek bir sürü ödeme var arkadaşlar. Yani siz kafanıza göre oynayarak bu artı %1 avantajına sahip olamazsınız. Zaten kusura bakmayın ama kasinoların da birbirlerinizin kartlarınızı görmenizden çekinmemeleri, çoğu oyuncunun oyunun temel stratejisinden habersiz olduklarını ve oyunu doğru oynamayacaklarını düşünmelerinden kaynaklanıyor. Bir arkadaş her cumartesi öğleden sonra 3 arkadaşıyla buluşur ve bir mekanda akşam yemeğine kadar keyifle poker oynarlarmış. O cumartesi bir işi çıkınca gecikeceğini arkadaşlarına haber vermiş ve mekana 1,5 saat kadar geç gidebilmiş. Kapıdan içeri girdiğinde görevliye paltosunu verirken bir an arkadaşların poker oynadığı masaya bakınca gördüğü sahneden dolayı neredeyse küçük dilini yutacakmış. Masada arkadaşları poker oynuyorlar ama kendi yerinde bir başkası oturuyor, hem de bir köpek. Gözünde gözlüğü var, poker kartları elinde. Görevli adamın şaşırdığını görünce açıklama yapmış. Demiş ki, sen geç geleceğim demişsin ya, sen gelene kadar bu köpek oynamak isteyince onunla başladılar. Tamam da demiş adam, bir köpek nasıl poker oynayabiliyor ki? Vallahi demiş görevli, aslında gayet iyi, hatta süper oynuyor. Ben biraz seyrettim ve hiçbir hatasını göremedim. Ama işte kazanamıyor. Neden kazanamıyor ki demiş adam. Hem de süper oynuyor dedin az evvel. Demiş görevli, ne zaman eline iyi kağıt gelse kuyruğunu sallıyor. Öyle olunca da masadaki arkadaşların köpeğin elinin iyi olduğunu anlıyor ve pas deyip oyuna girmiyorlar. Dolayısıyla da kazanamıyor işte. Arkadaşlar, bu köpek Rus pokeri oynasaydı iyi el geldiğinde kuyruğunu sallaması hiç problem değildi. Çünkü Rus pokerinde oyuncular birbirlerine karşı değil, her biri ayrı ayrı kasaya karşı oynarlar ve köpeğin rakibi olan Croupier'in de pas geçme hakkı yoktur. Croupier bütün elleri oynamak zorundadır. Arkadaşlar, yüz yüze anlatımda anlaşılması zor olan konularda şimdi gördüğünüz gibi masa görünümüne geçeceğim ki söyleyeceklerimi örneklerle sizlere gösterebileyim. Öncelikle bu oyunda oyuncuların yapmaları gereken ödemeleri anlatayım. Bu konu çok önemli çünkü işin püf noktası burada yatıyor. Şaşırmayın ama bu oyunu oynayan oyuncuların en önemli sıkıntısı klasik poker oyununu bilmelerinden ve Rus pokerin de bildikleri poker oyunu gibi sanmalarından kaynaklanmaktadır. Neden derseniz, klasik poker oyunda oyuncuların doğal olarak hedefi ellerini kart değiştirerek daha iyi bir kombinasyona getirmektir. Yani kartları dağıtıldıktan sonra ellerini değerlendirir ve daha iyi bir el yapabilmek için ellerindeki bazı kartları vererek o kartların yerine aynı adette yeni kartlar alırlar ve kart değişimi için ilave bir ödeme yapmazlar. Aynı alışkanlığı Rus pokerinde devam etmek çok masraflı olabilir. Çünkü Rus pokerinde kart değişimi bedava değildir arkadaşlar. Arkadaşlar, oyun 52'lik standart bir desteğiyle oynanır. Ellerin büyüklük sıralaması pokerdeki ile aynıdır. Oyuncunun veya oyuncuların anteye giriş bedeli koymaları sonrasında kasa her oyuncuya kapalı olarak 5'er kart verir, kendisine de 5 kart alır. Kasa kendisinin 5. kartını açar. Yani kasanın 4 adet hol kartı vardır. Hol kart neydi arkadaşlar? Oyunlarda kapalı olan, değerleri görünmeyen kartlara verilen isimdi. Oyuna girmek için ante bedeli koymak ve bahse girmek için de ante bedelinin 2 misli bahis bedeli olarak koymanın dışında kart değişimi veya 6. kartı almak için de ante kadar bir para ödersiniz. İş bu kadarla da kalsa iyi. Eliniz 3 misli veya daha yüksek ödeme alabilecek bir el olduğunda, yahu belki kasanın eli açar değerde değildir diye düşünürseniz bir de sigorta bedeli ödersiniz. Croupier bütün kartlarını açtığında elinin açar değerde olmaması halinde eğer arzu ederseniz bir ante bedeli kadar daha ödeme yaparak kasaya bir ilave kart çektirerek elinin açar hale gelmesine çalışırsınız. Bakın sonuçta neler ödemişsiniz neler. Ante bedeli kadar kart değiştirme veya 6. kartı isteme bedeli, antenin 2 misli olan bahis bedeli, bazen elinizin sigorta bedeli ve bir ante bedeli kadar daha da kasaya ilave kart çektirme bedeli. Ve iş bununla da bitmez. Eğer kasaya çektirdiğiniz ilave kart sonrası
kasanın eli hala açar değeri gelmemişse, bir de elinin açar değerde olmadığı zaman kasanın size ödeyeceği bir ante bedeli kadar ödemeyi de alamazsınız. Tam bir facia. İşte bu opsiyonları çok ama çok dikkatli kullanmalısınız arkadaşlar. Bunların temel stratejilerini de Rus Pokeri serimizde yeri geldikçe öğreneceksiniz. Şimdi Rus Pokeri oyunun safhalarını sıralayalım ve bu videomuzu bitirelim. 1. Kasa anti ödemeleri sonrasında oyuncular ve kendisine 5'er kart dağıtır. Kasanın bir kartı açık, diğer 4 kartı kapalıdır. 2. Oyuncular ellerini değerlendirerek kart değiştirme veya 6. kartı istemeye veya kart değiştirmemeye karar verirler. Kart değiştirmek veya 6. kartı talep etmeye karar veren oyuncular bir ante bedeli kadar ödeme yaparak ya 2'den 5 adede kadar kartlarını değiştirebilir veya ellerinden hiçbir kart vermeden 6. kartlarını isteyebilirler. 3. Oyuncular kart istemeden veya kart değiştirdikten sonra veya 6. kartı aldıktan sonra ellerini değerlendirir ve oyuna girip girmemeye karar verirler. Ancak eğer ellerini sigorta ettireceklerse bu aşamada yani bahislerini arkaya koymadan evvel bu işlemi yaptırmak zorundalardır. Sigorta işlemi sonrasında ise antenin 2 misli olan bahis bedellerini bahis yuvarlağına koyarak oyuna girerler. Sigorta yaptırmayacaklar ve oyuna gireceklerse de yine bahis bedelini koyarak oyuna girerler. 4. Kasa kartlarını açar ve kasanın eli açar değerde ise oyuna giren oyunculardan elleri kasanın elinde yüksek değerde olanlara ödemelerini yapar. Kasanın eli açar değerde değil ise, yani kasanın elinde en az bir as ve bir papaz yok ise, ilave tek kart çektirmeyen oyunculara bir ante bedeli kadar ödeme yapar. İlave tek kart çektirecek oyunculara bu bir ante bedelini ödemez ve ilave tek kart çektirecek oyunculardan bir ante bedeli kadar ilave kart çektirme bedellerini alır. Kasa elindeki en büyük kartı elinden çıkararak ilave tek bir kartı çeker. Kasa çektiği kart ile eli gene açar değerde değil ise oyun biter. Çektiği ilave kart ile eli açar değere ulaşırsa, ilave kart çektiren ve ellerin değeri kasadan yüksek olan oyuncular ödemelerini yapar ve oyun sonuçlanmış olur. Her zamanki gibi sizden 2 ricam var. Birincisi, eğer videoyu beğendiyseniz, devamlarının gelmesi konusunda beni motive etmek istiyorsanız beğendim butonuna basmanız. İkinci ricam ise gelecek videolardan da haberdar olmak istiyorsanız, bu tür videolar ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmanızdır. Bu 2 ricamı kırmazsanız inanın çok mutlu olurum. Takdir edersiniz ki ben videolarım hakkındaki düşüncelerinizi sadece bu şekilde öğrenebilirim. Başka bir yöntemim yok maalesef. Videolarımı izlediğiniz takdirde kasino oyunları ile ilgili birçok şeyi öğreneceğinizden, dolayısıyla muhtemel zararlarınızı en aza indirebileceğinizden, hatta bazı oyunlar için geçerli olmak üzere kâra geçebileceğinizden ve bu oyunlarla ilgili şehir efsanelerini, safsataları değil, doğruları öğreneceğinizden gayet emin olabilirsiniz. İzlediğiniz ve beğendim düğmesine bastığınız için ve abone olduğunuz için çok teşekkürler efendim. Saygılarımla. Hepinizin